Kur'an'da adı geçen, gücü ve adaletiyle efsaneleşmiş öyle gizemli bir lider var ki, Zülkarneyn. Gelin şimdi onun dünyayı bir uçtan bir uca kat ettiği o destansı yolculuklarına ve ardında bıraktığı o derin mesajlara bakalım. Hem de doğrudan Kur'an'ın kendi metninden. Peki kim bu Zülkarneyn? Yani hem bu kadar güçlü hem de bu kadar bilgi olmayı nasıl başarmış? İşte bu sorunun cevabını gelin hep beraber hikayenin ta kendisinde Kur'an'ın ayetlerinde arayalım. Her şey ama her şey aslında bu ayette başlıyor. Düşünün, hikaye Zülkarneyn hakkında sorulan bir soruya doğrudan bir cevap olarak geliyor. Yani bu anlatımın amacı en başından beri belli. Bir gizemi aydınlatmak. O zaman haydi ilk bölümle başlayalım. Zülkarneyn'in kimliği. Bakalım Kur'an bu gizemli lideri bize nasıl tanıtıyor? Şimdi adının anlamına baktığımızda iki boynuz sahibi demek. Ama işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Kur'an onun kim olduğuyla ilgili, hani şu meşhur tartışma vardır ya, Büyük İskender miydi değil miydi diye, işte bu tür tarihi detaylara hiç girmiyor. Çünkü burada asıl mesele onun kim olduğu değil. Asıl odak noktası ne yaptığı ve neleri temsil ettiği. İşte Zülkarneyn'in gücünün kaynağını açıklayan ayet tam da bu. Diyor ki, ona yeryüzünde çok büyük bir hakimiyet, bir otorite verilmiş. Ama daha da önemlisi var. Hedeflerine ulaşması için gerekli olan her türlü araç, yani Kur'an'ın tabiriyle sebep, onun emrine sunulmuş. Peki bu sebep dediğimiz şey tam olarak ne anlama geliyor? Aslında kaynak metindeki dipnot bunu çok güzel açıklıyor. Sonuca ulaştıran araç, yol veya yöntem. Yani Zülkarneyn'in gücü sadece kaba kuvvetten ibaret değil, hayır. Aynı zamanda bilgiye, stratejiye, kısacası hedeflerine ulaşmasını sağlayacak her türlü donanıma sahip. İşte Zülkarneyn de kendisine verilen bu imkanları sonuna kadar kullanarak 3 büyük sefere çıkıyor. Hazır mısınız? İlk yolculuğu batı ufkuna, yani güneşin battığı yere doğru. İlk durağı o dönemki dünyanın en batı ucu olarak tasvir edilen bir yer. Orada koyu bir suda batan güneşi görüyor ve bir halkla karşılaşıyor. İşte tam bu noktada liderliği ilk büyük sınavıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Bakın burası çok önemli. Bu noktada Allah Zülkarneyn'e tam bir yetki veriyor. Karşısındaki halka nasıl davranacağı tamamen ona bırakılmış. İsterse onlara azap edebilir, isterse iyilikle muamele edebilir. Düşünsenize, bu onun adalet anlayışını ve ahlaki pusulasını ortaya koyan ne kadar kritik bir an. Peki Zülkarneyn ne yapıyor? Kararı son derece net ve adil. Diyor ki, kim zulmederse biz ona azap edeceğiz. Ama kim iman eder ve doğru düzgün işler yaparsa en iyi karşılık onundur. İşte bu. Bu onun yönetim anlayışının temelini oluşturuyor. Zulme karşı adalet, iyiliğe karşı merhamet. Bu kadar basit. Batı'da adaleti tesis ettikten sonra Zülkarneyn bu kez yönünü tam tersi bir istikamete çeviriyor. Doğu ufkuna. Doğuda karşılaştığı halk ise bambaşka bir durumda. Öyle ki güneşin yakıcı sıcağından korunacak bir sığınakları bile yok. Daha ilkel koşullarda yaşayan bir topluluk. Kur'an, Zülkarneyn'in onlara tam olarak nasıl davrandığını detaylandırmıyor. Sadece onların durumunu bildiğini söylüyor. Belki de bu her topluma kendi özel koşullarına göre yaklaşmak gerektiğine dair ince bir işarettir. Ne dersiniz? Ve şimdi geldik hikayenin doruk noktasına. Üçüncü ve son yolculuk. Zülkarneyn'in belki de en büyük mühendislik ve liderlik projesine tanıklık etmeye hazır olun. Bu sefer iki dağ arasına sıkışıp kalmış bir halkla karşılaşıyor. Ve bu halkın çok ciddi bir derdi var. Yecüc ve Mecüc adıyla bilinen bozguncu bir kavmin sürekli saldırıları altındalar. Artık canlarına tak etmiş. Zülkarneyn'e gelip diyorlar ki, sana ücretini verelim. Ne olur bizimle onların arasını bir set yap. Zülkarneyn'in cevabı, işte bu cevap onun karakterini bir kez daha gözler önüne seriyor. Parayı reddediyor. Diyor ki, Rabbimin beni içinde bulundurduğu imkanlar çok daha hayırlı. Halktan para falan değil. Sadece güçleriyle yardım etmelerini, yani iş gücü istiyor. Bu, liderliğin halkla omuz omuza, işbirliği içinde yapılması gerektiğini gösteren ne kadar muhteşem bir örnek değil mi? Peki inşa süreci nasıl işliyor? O da başlı başına etkileyici. Zülkarneyn halkı hemen organize ediyor ve onlara 3 adımlı basit bir plan sunuyor. 1. Bana demir kütleleri getirin. 2. Onu körükleyerek kıpkırmızı bir ateş haline getirin. Ve 3. Şimdi de üzerine dökmek için erimiş bakır getirin. Böylece o aşılmaz set ortaya çıkıyor. Sonuç,
Mükemmel. O yapılan set o kadar sağlam ki Yecüc ve Mecüc ne üstünden atlayabiliyor ne de içinden bir delik açabiliyor. İşte kolektif çabanın ve doğru liderliğin ne kadar büyük bir başarıya imza atabileceğini bu ayet harika bir şekilde özetliyor. Ama durun, hikaye bu muazzam başarıyla bitmiyor. Asıl olay şimdi başlıyor. Zülkarneyn'in o derin bilgeliği tam da bu set inşa edildikten sonra söylediği sözlerde gizli. İşte bu Zülkarneyn'in bilgeliğinin zirve yaptığı an. Bu devasa eseri bitirdikten sonra çıkıp ben yaptım, ben başardım demiyor. Tam tersine bu Rabbimden bir rahmettir diyerek o inanılmaz tevazuyu gösteriyor. Ve daha da önemlisi diyor ki bu inşa ettiğimiz en güçlü set bile kalıcı değil. Rabbimin vaadi geldiği zaman o bunu yerle bir eder. Kısacası Zülkarneyn'in hikayesi bize gücün adaletle, liderliğin hizmetle ve en büyük başarının bile tevazuyla birleşmesi gerektiğini fısıldıyor. Ama belki de tüm bu kıssadan çıkaracağımız en önemli hisse şu: İnsan elinden çıkan her şeyin ama her şeyin bir sonu var. O zaman kendimize sormamız gereken o büyük soruya geliyoruz. Eğer inşa ettiğimiz en sağlam, en güçlü duvarlar bile bir gün yerle bir olacaksa, geriye kalan, yani asıl kalıcı olan şey nedir?